Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler önemli bir açıklama yaptı. Esasında yaptığı açıklama 5 yıllık bir öykünün sonlanması anlamına geliyordu. 2019'da Hakurk'la başlayan, Sinat Haftani ile devam eden, Metina ve Avaşin Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren Pençe serisi operasyonların fiilen sonlandığını duyurdu. Dedi ki, en son kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve hazırlıkla devam ediyor edecektir. Yani Pençe Kilit operasyonlarının PKK'ya karşı büyük bir terörist temizliğiyle gerçekleştiğini duyurmuş oldu. Bu terörle mücadelenin bir yönü ve esasında yapılması gereken bir işlem. Çünkü bu terörden 1984 yılından bu yana tam 40 yıldır çekmediğimiz kalmadı. Türkiye bugün İtalya, İspanya düzeyinde olabilecek bir devletken hala emeklisine zam yapacak mı, yapamayacak mı tartışmasını yapan bir devlet haline geldi. Ben bunun bir tek PKK'dan olduğunu söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Yanlış ekonomik politikaların şu anda Türkiye'nin milli bekası açısından bile çok ciddi sorun oluşturan bir kimliği var. Ve hatta işte MHP Başkan Yardımcısının işte Öcalan çıkarsa ekonomi düzelir yönündeki cümlesine de asla katılmadığımı, bunun bir fantazi olduğunu da buradan hemen ifade etmiş olayım. Ama bir yanda Pençe Kilit'le Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden müthiş bir başarı öyküsü oluşturmaya çalışan Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir konuyu zorlaması var. O da ayrı bir öykü. Şimdi garip bir durumdayız. Yani bir yanda kayyumlar atanıyor. Vay sen teröristsin falan diye. Öbür yanda pençe kilitler falan devam ediyor. Dronlar Haseke'de adam vuruyor falan. Ama bu arada Devlet Bahçeli her salı günü 4 hafta falan oldu. Şöyle bir konuşma yapıyor. Kürdü Türk'ten ayırmak, dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız ve deli saçmasıdır. Anımız bir, acımız bir, ahlakımız bir, aminimiz bir, geleceğimiz de birdir. O halde el ele verip gönüllerimizi birbiriyle yoğurarak terörü ve bölücülüğü gündemimizden hemen çıkarmalıyız. Güzel. Kandil'de ve Türkiye düşmanlarının mahzeninde demlenip Türkiye'yi devirmek isteyenler bir karar eşiğindedir, Demlilere söylüyor. Bölücü terörün mü demisiniz yoksa ortaklığı ve 1000 yıllık kardeşliğin demi mi olacaksınız? Zorluyor. 22 Ekim 2024 tarihli grup toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı ile Dem grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyor. Ya bu arkadaşlar, bu sohbet bizi yeni bir barış sürecine götürür. Öyle dem niye gidiyor şimdi Abdullah Öcalan'a niye gidiyor de? Görüş alacak, fikir alacak, bilgi alacak, ayrıca talimat alacak. Devam etti. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz. Onun bunun tezvirat ve tefrikatlarıyla Türkiye'nin hayrına olacak görüş ve düşüncelerimizden kesinlikle vazgeçmeyiz. Yani bir yanımız savaşıyor, bir yanımız hayır asla bir daha barış süreci olmayacak diye ayakta. Aynı şahıslar Demlileri İmralı'ya gönderiyor. Şimdi eğer bakın bu oyun Erdoğan-Bahçeli ikilisinin yeni bir anayasaya ve yeni bir seçim imkanına ihtiyacından kaynaklanıyorsa hedefinden çok daha büyük bir oyundur bu. Değmez bu kadar büyük oyunu o hedef için
uygulamaya değmez. Çünkü bu işin arkası çok kötü çıkabilir. Çok büyük risk alınıyor. Israrla alınıyor. Mesela sormuşlar, efendim Ahmet Türk'le görüşmeniz olacak mı? Diyor ki değerli bir şahsiyet, ağalık vasfına sahip bir insan, görüşme talebi bize intikal etmedi ama arzu ederlerse görüşebiliriz. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Bu Ahmet Türk habire Mardin Belediye Başkanı seçiliyor. Bir ay bile sonra hemen görevden alınıyor. Yani bu lafla o laf yaşanılan nasıl bir şeydir anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün değil. Ve ya bütün plan eğer Abdullah Öcalan'ın Demlilere vereceği bir şey üzerine yapılandırılmışsa, talimat üzerine, boş verin. O talimatın bir gerekçesi yok. Küresel sistemde zaten Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere gibi müttefikler bizim sınırlarımızda PKK ile ilgili bağlantılı yapılanmayı oluşturmuş durumdalar. Oradan geri dönmek mümkün değil. Yani Abdullah Öcalan herkese dese ki geri çekilin, hayır olmaz. Bu iş nereye varır biliyor musunuz? Kandil'dekiler yaşlandığı için söylüyorum. Bu iş Haseke'deki Mazlum Abdi'nin küresel sistem, Amerika Birleşik Devletleri sistemi tarafından tek Kürt lider pozisyonuna taşınmasına varır. Ya neyle dans ettiğimizin farkında mıyız bilemiyorum. Karşımızdaki güçler bizim attığımız adımları görüp satrancı ona göre oynamayacak mı? Şu anda bir satrançta durmuşuz. Yeniden bir hamle yapıyoruz. O da yapacak. Ve onun yapacağı hamle bütün Orta Doğu coğrafyasını kilitleyecek bir hamle olacak. Mazlum Abdi üzerinde. Onun için tutuyor olan o adamı orada. Onu onun için tutuyor. Nitekim eş başkanlar demin Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yazılı Adalet Bakanlığı'na yazılı da başvuru bulunmuşlar. Büyük bir olasılıkla gidecekler, görüşecekler ve ondan sonra hep beraber seyredeceğiz. Hoşça kalın.